Dostlar selam. Peugeot 208'in içerisindeyiz. Peugeot Göral'dan teslim aldık aracımızı. Sağ olsunlar incelimiz için bize teslim ettiler. 1500 kiloluk ağırlığından 130 beygirine, bagaj hacminden cam tavanına kadar her şeyini anlatacağım sizlere. Ama önce ufak bir intro, sonra yine buradayız. Evet, incelememize başladık. Peugeot 208'ini elektrikli olarak biliyorsunuz birkaç yıl önce piyasaya sundu. Yollarda gördüğümüz elektrikli 208'ler yeni değil aslına bakarsanız. Bizim altımızdaki son makyajlanan ve güncellenen 208. Toplam menzil olarak bu güncellemeden sonra 20 kilometre bir tık üzerinde bir artış olduğu söyleniyor. Yani menzil de maksimum 500 kilometre diyorlar şehir içi. Edepli kullanmayla alakalı. Bu 500 kilometrelik menzil de aracın normal sürüş modunda değil, şuradaki moddan Eco'ya çekerek kullanmanız lazım ve şehir içi kullanmanız lazım. Şehir arası yolda biliyorsunuz hızınız arttığı için menziliniz otomatik olarak düşüyor. Ben şehir arası 300 kilometrenin üzerine çıkabileceğini zannetmiyorum bu arabanın. Zaten uzun yolculuklar için yapılmış bir araç değil, tamamen şehir içi kullanım için yapılmış bir araba. Üzerinde 100 kW'lık bir motor var. 136 beygire tekabül ediyor. Bu motor bize 260 Nm'likte bir tork sunuyor. Ama bu güç ve torku normal sürüş modunda ya da Eco modunda vermiyor bize. Direkt sport moda aldığınız zaman şuradan, yine orta konsoldan sporu alıyoruz. Zaten sporu alır almaz arabanın karakteri değişiyor. 1530 kilo ağırlığı var bu arabanın. 345 kilosu, 350 kilosu batarya. 50 kW'lık bir bataryaya sahip. Bu 50 kW'lık bataryayı hızlı şarj üniteleriyle ortalama yarım saatte doldurabiliyorsunuz. Evlerinizden şarj ettiğiniz zaman da 11 kW'a kadar da destekliyor. O da aşağı yukarı 4-5 saat civarı bir süre oluyor. Tüketim olarak karma kullanımda 16 kW olarak belirtilmiş ama Eco modda şehir içi kullanımda, özellikle şehir içi diye belirtiyorum, 11 kW'a kadar düşürülebiliyormuş. 11 kW çok güzel bir rakam ama aracın sürüş dinamikleri o kadar yüksek ki şehir içi çok akıtarak kullanmak zor. Gerek iç tasarımı olsun, gerek dış dizaynı olsun. Fazla sport, fazla dikkat çekici ve gaza bastığınız zaman da acayip gidiyor. Böyle ayağınıza hakim olmanız çok zor. Bakar mısınız ya? Hemen 130. İnce bir elektrikli motor sesi alıyorum. Çok ince, böyle belirli belirsiz. Tabii uzun menziller gidebilmeniz için hemen şurada bir vites seçicinin yanında bir B mod var. Onu açmanız lazım. B modu açtığınız zaman rejeneratif fren devreye giriyor. Yani aracı tek pedal kullanabiliyorsunuz. Gazı bıraktığınız zaman da hem fren yapıyor hem şarja geçiyor bu şekilde. Yani bence şehir içi 500 kilometreleri zorlanabilir. Elektrikli araçlarda artık biliyorsunuz ısı pompası standart, tabii bu aracımızda da var. Gerek pillerin ısıtılması için, gerek aracın içinin ısıtılması için ısı pompası kullanılıyor. Bunu videolarda sık sık soruyorsunuz. Videonun en başına belirtmek istedim. Şimdi aracın içinden devam edelim. 309 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Çok büyük değil ama zaten büyük ailelere uygun bir araç değil. 309 litrelik bagajın altında ufak bir hazne var. O hazneye bir şey koymayı düşünüyorsanız mümkün değil. Zaten normal aslında istepne yeri orası ama istepne koymamışlar. Lastik tamir kiti var. Orayı kullanırım diye fantezi yapmaya gerek yok. Kaç kişilik ailelere uygun? 3 kişilik ailelere uygun. Bir çocuk, 2 yetişkin şeklinde. 4 kişilik bir aileye 2 çocuk da biraz dar gelebilir. Özellikle yolculuklarda. Arka koltuklar 3 kişilik olarak tasarlanmış, yani 3 tane emniyet kemeri yeri var. Ama dediğim gibi 3 yetişkinin yan yana oturması zor. Özellikle ortada oturan zorlanır. Çünkü hem şu kolçağın biraz geride olması hem de ortada yer alan şaft tüneli sebebiyle biraz sıkıntı yaratabilir. Arka kafalıkların konumu itibariyle oturduğunuz zaman biraz yukarı almanız lazım. En altta bırakılan kafalıklar omuzunuza batıyor. Ya tabii ki normal kafalıkları ayarlamak gerekiyor ama hangimiz arka koltuğa bindiğiniz zaman kafalıkları ayarlıyoruz ya sonuçta. Arka koltukların hemen önünde 2 tane USB girişi var. Biri Type-C, biri normal USB. Ama ne yazık ki bu arabaya arkaya havalandırma menfezi koymamışlar. Keşke koysalarmış. Ön koltuklara gelecek olursak bel destekleri iyi. Yan popo destekleri de iyi ama baldır desteği yok. Avrupa'daki modellerinde koltuk ısıtma ve elektrikli koltuk ayarı da mevcut. Hatta masaj da geliyor direksiyon ısıtmayla da beraber. Koltuk ısıtmaları şu öndeki piyano bilek aksamının üzerindeki USB'lerin üzerine dokunmatik 2 tane tuş koymuşlar. Oradan açıp kapatıyorsunuz ama aracımızda mevcut değil. Koltuklar GT donanımda tek tip geliyor. Zaten araç elektrikli olarak da GT donanımdan başka donanımda gelmiyor. Ortası kumaş, yanları deri. Dediğim gibi ama bel desteği olsun, yandaki popo destekleriniz olsun. Çok güzel sarıyor. Ama insan elektrikli koltuk istiyor yani.
4 metrelik boyuna rağmen araba dolu dolu cam tavanından 3 boyutlu göstergesine 10 inçlik multimedyasına kadar. 10 inçlik multimedyası iyi çalışıyor. Tepkileri çok güzel. Sadece soğuklarda biraz böyle bir geçiş yavaşlıyor gibi ama şu anda aracın içi ısındığı için hiçbir sıkıntısı yok. 10 inçlik 3 boyutlu göstergesi var. Bazı kullanıcılardan mide bulantısı yaptığına dair geri dönüşler alınmış. 3 boyutlu göstergeyi ayrıca kapatabiliyorsunuz. Göstergenin yan tarafları şurada boşlukları var. O boşluklardan ufak bir ışık alıyor. Güzel dizayn edilmiş. Hoş bir görüntüsü var. Az önce dediğim gibi 10 inçlik bir multimedya. 2 Bluetooth telefon bağlayabiliyorsunuz aynı anda. Tanımladığınız kullanıcı profilinde girdiğiniz Bluetooth telefonla aracı ona konfigüre ediyor girer girmez. Ufak ve güzel detaylar. Peugeot'un C ve D segmentlerinde kullandığı iToggles yok. Onun yerine burada mekanik tuş dizilimi var. Bir önceki kasasındaki gibi. Mekanik tuşlar hızlı geçişe yarıyor. Yine her şeyi buradan menüden halledebiliyorsunuz ama iç sirkülasyon, havalandırmayı kapatma, dörtlü, kapı kilitleme, ön cam buz çözücü ve arka rezistans şeklinde. Hazır şurada durmuşken sport modumuza bir alalım. Bir 0-100 deneyelim. Hadi bakalım kaç göreceğiz. 9 saniyelik bir fabrika verisi varmış. Bakalım biz kaç göreceğiz. Hadi duruyoruz. Yerler tozlu ve çamurlu. 90. Biraz da yokuş çıkıyoruz. 100. Pek 9 saniye değil gibi. 130. Oha bir kırmızı ışık daha geldi. Hadi bir daha 0-100. Bu arada hemen kırmızı ışıkta dururken anlatayım. Mekanik tuşların üzerinde dokunmatik yine tuşlar var. Havalandırmaya geçiş, home butonu yani ana ekrana dönüş ve araç bilgilerine ulaşabileceğiniz bir dokunmatik tuş dizilimi var. Şu yaya çizgileri olmasa kalkış esnasında biraz patinaj yapmamıza sebep oluyor. O da ivmeyi düşürüyor ama şansımıza yine yerler hafif ıslak, nemli. Üzerinde de yazlık lastikler var. Bakalım. 3, 2, 1. Kalktık. Dediğim gibi yaya çizgisi şeritlerinde birazcık patinaja kaldık. Şu an tam gazım. Araç sport modda. Herhalde top speed'imizi burada görürüz. Araç bu arada 150 ile limitli. 150. 152. Daha yok. Yine bir kırmızı ışık. Ne çok 0-100 yaptık ya. Hadi bir daha. Bu sefer biraz yokuş yukarıyız. Şu yaya çizgisini de şöyle şey yaparsak çizginin üzerinde de ön tekerlerimiz gelmesin. Bir 0-100 daha. Böyle GTI kullanıyormuş havası var. Sadece egzoz sesi yok. Çok acayip gidiyor ya. Evet, buradaki tuş dizimini anlattım. Hemen bunun altında benim çok sevdiğim Piano Black bir aksam. Yani her taraf parmak izi olacak, net olarak söylüyorum. Ve dikkatli kullanmazsanız çizilecek, tamam. Yani onarımı var ama dikkatli kullanmak lazım Piano Black'e. Şuraya normal bir boyalı aksam kullansalar premium görüntü elde edeceğiz diye Piano Black yapıyorlar ve burada açılır bir gözümüz var. Açılır gözün içerisinde bir kablolu şarj. Kablolu şarjın da önünde açılır gözün kapağına telefon yerleştirebiliyorsunuz. Yani ekran var ama buraya telefonu da yerleştirebiliyorsunuz. Neye yarayacak bilmiyorum. Sonuçta kablosuz olarak bağlantı yapabileceğiniz Apple CarPlay ve Android Auto'muz mevcut. Evet, yolumuza çıktık. Şurada bir oturalım. Pardon, oturmayalım. Çok özür diliyorum çünkü Eco moddayız. Oturduk. Spor moddayız. Ya acayip hızlanıyor ya. Bir 50'ye düşeceğim. Yokuş yukarı. 50 km hızla 45. Oturdum. Yokuş çıkıyoruz şu an. Acayip gidiyor ya. Gerçekten acayip gidiyor ya. Araçtan devam edecek olursak Piano Black aksamdan bahsettik zaten. Dertlerini de birçoğunuz biliyor. Burada ufak bir saklama gözümüz. Burada bir 12 volt çıkışımız var. Araçta çakmak yok artık. Basmalı çıt çıtlı çakmak gelmiyor. Buradaki saklamaların gerisinde burada bir vites seçicimiz. Vites seçicimizin yanında bir vites haritası. Onun üzerinde park butonu ve dediğim gibi B mod var. Rejeneratif fren. Aracı şarja geçirmenize yardımcı oluyor gazı bıraktığınız zaman. Burada bir karbon detayı var. Gerçek karbon değil. Karbon görünüm ama hissi güzel. Aynı şekilde göğüste ve kapılarda da devamı mevcut. Buradaki karbon detayımızın arkasında elektrikli bir park frenimiz. Sürüş modu seçicimiz var. Az önce zaten yaptık. 3 tane sürüş modu var. Spor, normal ve eko. Ben şehir içi ekoda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sonuçta aracın amacı en ekonomik şekilde sürüş yapmak. O yüzden eko modda ve şehir içi sürüşlerde bir modu açabilirsiniz tabii ki. Onun arkasında burada bir kolçağımız var. İçi böyle işte biraz ufak ama yeter mi? Yeter tabii ki. Kolçağın hemen önünde 2 tane bardaklık yerimiz var. Bardaklıklarda herhangi bir ambiyans aydınlatma vesaire yok. Ambiyans aydınlatma demişken 8 renk ambiyans aydınlatması var içeride. Göğsün altta yanıyor ama tabii gündüz olduğu için göremiyorsunuz. Arabanın dış rengi gibi ben ambiyansta da yeşili seviyorum. Dış
dış rengi de zaten muazzam. Yani bu 208'i alacak olsam kesin bu renk alırım. Koltuk dikişleri de yeşil. Dışıyla da uyum sağlıyor. Ambiyansa ben büyük ihtimal yeşil yapardım. Multimedyasını şöyle 3 parmakla dokunarak ana menüye girebiliyorsunuz. Burada ADAS aracın ayarlarını yapabildiğiniz bir sekme, enerji sekmesi. Enerji sekmesinin içerisinde şarjı, istatistikleri vesaire görebiliyorsunuz. Şuradan yine 3 parmak. Klima butonu, medya, screen mirroring, navigasyon, sesli komut, OK Peugeot diyerek bunu aktif hale getirebiliyorsunuz. Şu an kapalı. Telefon rehberiniz, tarih saatleriniz vesaire. Bu menüye ulaşabiliyorsunuz. Buradan da yine ana ekrana dönerek sürüşünüze devam edebiliyorsunuz. Kapı işleri, bu kol koyacağınız yerler deri tasarlanmış. Kumaş yapmadıkları iyi olmuş. Ama buralar plastik. Göğüs böyle yumuşak izlenimi veren, yani orta yumuşaklıkta. Şurada bir fren testi yapmak istiyorum. Yollar biraz nemli ama 3, 2, 1. 1500 kiloluk arabayı çakıyor gerçekten. Yazlık lastik, asfalt soğuk, biraz daha nem var. Acayip duruyor. Yani kışlık lastik düşünemiyorum. Gönül isterdi ki 170-180'lerde fren testi yapayım ama arabanın son hızı 150. Araç direksiyon 2 kollu olarak geliyor. Bu tarafta kadran seçicimiz. Onu zaten birazdan anlatacağım. Ses açma kapama, sesli komut ve multimedyayı kontrol edebileceğiniz buton dizilimi var. Şurada bir oturalım bakalım. Üf. Çok güzel yürüyor. Sürüş dinamikleri acayip ya. Vallahi 130'a girdik. Bir de şurada bakmak istiyorum. Tabii lastikler yazlık olduğu için asfaltımız da soğuk. Bakıyoruz. Şu an 80'lerdeyiz. Sağ şeride oturmak istiyorum. Bu arada 17 jantlarla geliyor araba. Güzel dönüyor. Yani daha üst hızları zorlarım ama lastik ve asfalt soğuk olduğu için tabii ani gaza oturmazsanız kafadan bırakmıyor. Otursanız da ESP çalışıyor ama tabii o da bir yere kadar. Herhangi bir arkadan bırakması yok ama tabii yine viraj içerisinde gazı bırakıp ani bırakıp frene basmazsanız arkasından geleceğini düşünmüyorum. Zaten siz de bu şekilde kullanmıyorsunuz normalde. Kullanmayın da. Az önce viraj testinde bahsettiğim gibi araç 17 jantlarla geliyor. Jantlar bu 2024 ve sonrası için biraz farklı dizayn edilmiş. Elmas kesim diyorlar. Ben CNC kesim diyorum. Yani CNC'de işleniyor çünkü jantlar. Yani biraz gözünüzün alışması lazım. Araçlara yakışıyor mu? Yakışıyor. Ama ben tam boyalı ve simetrik jant istiyorum. Aracın motor kaputu yine çubuklu. Motoru görmek istediğiniz zaman cam suyu vesaire koyacağınız zaman bu aşağıdaki direğin hemen üzerinde yer alan kapının hemen ön tarafında kolu çekerek kaputu açıyorsunuz ama çubuklu. Amortisör koymuyorlar. Elektrikli 3008 incelememiz vardı hatırlarsanız. Onda da yoktu. Aracın içine dönecek olursak ben 1.76 boyundayım. Benim ön koltuk ayarım da arkaya oturduğumda gerçekten acayip bir diz mesafesi var. 1.90'lık bir insan için belki dizler böyle 2 parmak falan kalabilir. 1.80'e kadar arka koltuklarda rahat rahat oturabilirsiniz. 2 kişi ama 3 kişi değil. Çünkü arka koltuklar en olarak biraz dar. Ön koltukların arkasında hemen şurada diz oyuktukları da var. Ufak bir sihirbazlık yapmışlar orada. O koltuğun arkasındaki plastik yer eğer düz olsaydı dizlere çok yaklaşırdı. Şurada bir daha oturayım. Yerler ıslak. ESP ne güzel tutuyor ya. Bu elektrikli araçların sürüş dinamikleri acayip. Bir de zaten ESP ayrı ayrı motorları kontrol edebildiği için her tekeri ayrı ayrı. Şu an tam gazım. Araçta adaptif cruise kontrol var. Direksiyonun arkasındaki butondan ayarlayabiliyorsunuz. Niye direksiyonun arkasına koymuşlar bilmiyorum. Kullanımını ezberlemeniz gerekiyor. En azından şu direksiyon üzerine adaptif cruise'u özellikle direksiyon üzerine koyarak önündeki araca olan uzaklığını vesairesini ayarlayabilmeniz gerekiyor ama alıştıktan sonra gerçi rahat rahat kullanabilirsiniz. Şu anda en yakın seyirde mesela. Şöyle en uzağa alıyorum. Öndeki araçlar arasını açıyor. Bu arada cruise kontrol dur ve kalktı. Frene basmıyorum şu an. Kendi duracak. Kendi freni. Durdu. Kalkması için herhangi butona basmanıza gerek yok. Öndeki araç yürüdüğü zaman kendi kalkıyor ve ayarladığınız cruise hızına çıkıyor. Ve o kadar smooth yapıyor ki bu işlemi, hızlanma işlemini. Yine donanım olarak şerit takip özelliği mevcut. Yarı otonom sürüş diyebiliriz buna. Bırakıyoruz şöyle atayım arabayı şöyle mesela sağa sola doğru. Kendi düzeltiyor ve bazı araçlara denk geldim. Bu tarz tuttum. Tamam tutmamızı istiyor. Her 10-15 saniyede bir. Bakalım fren kendi yapıyor. İyi ki sanki duruş biraz sert gibi ama duramadığımız için öndeki araçlar gidiyor. Kendi kalkıyor şu an. Ben hiç elimi sürmüyorum. Bazı araçlarda şerit takip aracı şeritten şeride vuruyor. Bunda öyle bir durum söz konusu değil. Şimdi aracın tavanı antrasit. Antrasit tavanlı arabalar biliyorsunuz tarz B segmenti özellikle küçük araçlarda klostrofobik olabiliyor ama bu arabada
Kocaman bir cam tavan var. Tek olumsuz yönü perdesi elektrikli değil. Bu tarz elektrik donanımlı bir arabada perdesinin elektrikli olmasını beklerdim. Ama onun dışında oyuncağı bol. Donanım olarak bol bol koymuşlar her şeyi. Aydınlatmalarımız dokunmatik. Açılıp kapanabiliyor. Burada 2 tane butonumuz var. Biri sesli yardım ve SOS butonu. Kaza anında basıyorsunuz. Konumuzu paylaşıyor. Yardım ekipleri bölgenize geliyorlar. Ya da basacak durumunuz yok. Aklınıza gelmedi. Konumu otomatik olarak kendi atıyor. Kazayı algılayarak tabii. Yardım ekipleri geliyor. Hemen şuradan torpidosuna bakalım. Torpido çok derin. Hani buradan sürücü olarak dibine ulaşamazsınız. O kadar söylüyorum. Yolcu olarak da çok zor. Gerçekten çok derin bir torpido ama sesi şöyle duyun. Zırh plastik. Bu tarz elektrikli araçlarda bu çok önemli. Torpido içi, kapı içleri, kolçak içi. Buraların plastik olmaması gerekiyor arkadaşlar. Araba zaten sessiz olduğu için en ufak tıkırtıyı duyuyorsunuz. En ufak tıkırt demişken işli asfaltlarda biraz yol sesi alıyoruz. Onun dışında herhangi bir trim sesi vesaire yok. Tabi arabamız daha 1800 kilometrede. Trim sesi yapmayabilir. 50.000-60.000 kilometreleri gördükten sonra belki gelir belki gelmez, bir şey diyemiyorum. Uzun sürelerdir kullanan varsa videonun altına yorum olarak belirsin. Bizde trim sesi geliyor mu gelmiyor mu bunu anlamış oluruz. Multimedyasını şöyle 3 parmakla dokunarak ana menüye girebiliyorsunuz. Burada ADAS, aracın ayarlarını yapabildiğiniz bir sekme, enerji sekmesi. Enerji sekmesinin içerisinde şarjı, istatistikleri vesaire görebiliyorsunuz. Şuradan yine 3 parmak. Klima butonu, medya, screen mirroring, navigasyon, sesli komut, OK Peugeot diyerek bunu aktif hale getirebiliyorsunuz. Şu an kapalı. Telefon rehberiniz, tarih saatleriniz vesaire bu menüye ulaşabiliyorsunuz. Buradan da yine ana ekrana dönerek sürüşünüze devam edebiliyorsunuz. Müzik sistemi olarak bir çıtır. Hani böyle Focal ya da Harman Kardon tarzı bir sistemi yok. Bir çıtır. Çok bir beklenti içine girmemek lazım müzik sistemi olarak. Araçta uzun far asistanı mevcut. Yol durumuna göre uzunlarınızı açıp kendi kapatabiliyor. Aynanın üzerinde yer alan bir kamera sayesinde yolu tarıyor. Arabaları okuyarak bu şekilde uzun far asistanı kullanıyor. Aynı şekilde bu kamerayla yol kenarlarındaki tabelaları okuyarak ve ayrıca navigasyon üzerinden de verileri alarak kadranda gitmeniz gereken hız bilgilerini veriyor. Şehir içi ya da şehirler arası. Gelelim aracın dışına. Zaten belirttim, bu renge ben bayılıyorum. Ama bunun haricinde toplam 7 tane renk de geliyor bu araba. Zevkinize göre seçip değerlendirebilirsiniz tabii ki. Ve artık Peugeot'un bütün araçlarında kullanması gereken dikiz aynası. Elektrokrom bir dikiz aynasına sahip. Eski tip dikiz aynasından vazgeçmişler çok şükür. Dikiz aynalı dizayn olarak uçları yukarı olacak şekilde tasarlanmış. Bu biraz kör noktaya müsait ama kör nokta uyarı sistemi var. Bildiğim kadarıyla 45 metrelik bir kör nokta uyarı sistemi var. Yanlışım varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Bu araca 75 metrelik bir kör nokta uyarı sistemi koymamışlar. Yine aynı şekilde sürüşü destekleyici dış donanım olarak ön arka park sensörü var. Ön ve arkada yine aynı şekilde kameralar mevcut. 360 kameraymış gibi çalışıyor. Normalde ilk geri vitese taktığın zaman görsellerde yanlar boş. Siz geri ya da ileri giderken yanları kendi otomatik dolduruyor. Aracın dışından devam edecek olursak ön farların altında yine pençe izlerimiz mevcut. Gözünüze hoş gelir gelmez bir şey diyemiyorum, tamamen zevk meselesi. Ön panjur dizaynı muhteşem, ben çok seviyorum. 3 boyutlu bir dizaynı var. Yanda diğer 208'lerden neredeyse hiçbir farkı yok. Elektrikli olduğunu anlayabileceğiniz tek detay arka direklerde bulunan E sembolü, bir de arka 208 yazısındaki E sembolü. Onun dışında diğer kardeşlerinden ayırabileceğiniz bir detay yok. Az önce de bahsettiğimiz gibi 17 jantlarla geliyor. Lastiğin hemen üzerindeki dodikler de boya olarak sunulmuş bu arabada. Hoş bir görüntü. Yani mat plastik olmasan iyidir. Arka bagaj kapağını ben elektrikli isterdim. Peugeot logosunun altında bir oyukluk var. Oradan butona basarak manuel olarak bagaj kapağını açabiliyorsunuz. Elektrikli araçlarda bence bagaj kapağını standart şekilde elektrikli olarak sunmaları gerekiyor. Arka stoplara gelelim. Yanmadığı zaman gri bir görsel şeklinde. Ama yandığı zaman içinde kırmızı şeritleri var. Gayet göze hoş geliyor. Özellikle karanlıkta. Önler full led, az önce bahsettiğim gibi. Acayip duruyor. Çok yakışıklı bir araba. Hele ki bu rengi bayıldım. Alacak olsam kesin bu rengini alırım dediğim gibi. Bu arada söylemeyi unutmayalım. Birkaç tane kadran seçeneği var. Kadranın direksiyonunun sol tarafındaki roller'dan ayarlıyorsunuz. Yağmur sensöründen far sensörüne, ön arka kamerasından cam tavanına kadar neredeyse dolu dolu geliyor. Tabi Avrupa versiyonlarında dediğim gibi koltuk ısıtma, masaj, elektrikli koltuk ayarı, otomatik park vesaire vesaire hepsi var ama bizim aracımızda yok. Evet arkadaşlar, elektrikli 208 ile alakalı benim anlatacaklarım bu kadar. Anlatmayı unuttuğum ya da sizin aklınıza takılan bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Buradan Göral Peugeot tekrar teşekkür ediyorum bu aracı incelemem için bana teslim ettiğinden ötürü. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.